Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayacağız. Gümüşte çok sert bir satış aldık. Şu an 20.68'lerden bir tepki veriyoruz. Ancak bunun tepki olabilmesi için 21.35 üstü kalıcı hareketler görmemiz gerekir. O takdirde bir tepki sürecinin başladığını ve minimum 21.79, 21.67, maksimum ise 22.43, 22.28'e kadar bir tepki vereceğini düşünebiliriz. Ancak bakın bu süreç bir tepki sürecidir. Şu son düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreci bize gösteriyor olacak. Yukarıda 22.43 üstü kapanışlar tepkiden daha güçlü alımların geldiğini gösterecektir. Ancak henüz daha yükselişe yönelik en ufak bir sinyal görmüyoruz grafiklerde. En azından 21.34, 21.35 üstü hareketler görmemiz gerekiyor gün içinde. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında 1815'te duruldu, bir tepki vermeye çalışıyor. Burada da tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için 1848'in geçilmesi gerekir. 1848 üstünde ise iki tane gene önemli bölgemiz var. 1865-1858 minimum tepki, maksimum ise tepkinin 1896-1893'lere kadar devam etmesi beklenebilir, ancak bu süreç gene bir tepki süreci olarak kalacaktır. 1896 üstünde kalıcı olduğu takdirde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve yükselişlerin başlamış olabileceğini konuşuruz. Ancak şu an için baktığımızda gene gün içinde minimum yukarıda 1848 geçilmediği sürece düşüş süreci devam ediyor diyeceğimiz bir aralıktayız. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek altın gümüş rasyosunda da yukarıda 86-42, 85-95 bölgesini önemli görüyorduk. Bunun üstüne artık yerleşmiş durumdayız. 85-95 altında hareketler görmediğimiz sürece bu tepkinin de yukarıda 89-29, 88-49 bölgesine kadar devam etme ihtimali var. Bu da altın ve gümüşte satışların devam ettiği bir süreci bize gösterir. Altın gümüş rasyosundan takip edenler aşağıda 85-95'i yakından takip etmeli. Gün içinde kırılımı altın ve gümüşte bir tepki sürecinin başlamış olabileceğini bize gösterecektir. Buradan platine geçecek olursak aslında platinde şu yatay bandın bakın desteği kırılmış durumda, fakat burada geçmişten gelen ve haftalık grafiklerde önemli olan 865 desteği şu an için korunuyor. Dolayısıyla burada bir Wyckoff dip hareketi oluşabilir. Bunun da gayet normaldir. Bu bir likitte tuzağı olarak burada kalabilir. 865 altı kapanışlar görmediğimiz sürece burada da yatay banda tekrar geri dönmesini bekleriz. 865 altı kapanışlar satışların derinleştiği bir süreci gösterecektir. Bunun için de gümüşü özellikle yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da gene yatay band hareketi devam ediyor. Biliyorsunuz platin ve paladyum altın ve gümüşün yükselişlerine katılmamışlardı. Dip hareketi yaptıkları bir süreç yaşanmıştı. Dolayısıyla bu düşüşlere de katılmayarak bu dipteki hareketini devam ettirdiklerini söyleyebiliyoruz. Aşağıda 1185 altında kalıcı olmadığı sürece burada da yatay bandın korunduğu bir süreç takip ediliyor olacak. Burada da gene gümüşün hareketlerini yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Orada 20.68 desteğinin de kırılıp satışların derinleştiği bir süreç yaşanırsa burada da artık yavaş yavaş kırılımlar gelecektir. O nedenle gümüş burada gene belirleyici olacak önümüzdeki süreçte. Buradan Brent petrole geçecek olursak burada görünüm bozulmaya başladı. 90 dolar altı hareketler derinleşiyor. Burada ilk önemli destek bölgemiz bakın şu yatay bandın desteği 89.35, 88.94. Onun da altında geçmişte hatırlarsanız şurada bir fincan kulp formasyonundan bahsetmiştik. Bunun direnç bölgesi 87.45, 86.46 bölgesi var. Bu destekler korunduğu sürece hala yukarıda 102 dolar, 106 dolar hedeflerine doğru bir hareket gelebilir. Kırılan dirençlerin destek olarak çalıştığı ve tekrar alıma dönüldüğü bir süreç yaşanabilir. Ancak 86.46 altındaki kapanışlar Brent petrolde de satışların derinleştiği bir süreci bize gene gösterecektir. Ancak şu an için yakından baktığımızda düşen tepeler, düşen dipler şeklinde burada bir miktar
miktar daha satışların derinleşme ihtimali var. Evet, emtialardan kısaca bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.